Herkese selam. Bugün şefin lokanta usulü altın sarısı rengindeki pürüzsüz mercimek çorbası tarifini vereceğim sizlere. Bu çorbayı saf mercimekten yapıyorum arkadaşlar. İçtiğiniz zaman esnaf lokantalarında bile içtiğiniz mercimek çorbasından bir kat daha lezzetli olduğunu da zaten göreceksiniz. Yapımı da oldukça kolay. Ama bağımlılık yapan bir çorba tarifidir. Onu baştan belirteyim. Çünkü bu çorbayı denediğiniz zaman artık vazgeçemeyeceksiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. 2 su bardağı kırmızı mercimeğimi böyle bir süzgece alıyorum. Bardak ölçümde klasik su bardağıdır bu. 200 mililitre. Altın sarısı renginde güzel bir mercimek çorbası yapmak istiyorsanız da mercimeği ılık suda güzelce yıkamamız gerekiyor. Buradaki amacımız da bildiğiniz gibi mercimeğin içinde bulunan nişastasını güzelce akıtmamız lazım. Bakın hemen nişasta nasıl çıkıyor. Bunu döküyorum. Tekrar ılık su koyuyorum. Bu süzgecin üzerinde görmüş olduğunuz mercimekler iyice nişastasından arınana kadar yıkamaya devam edeceğim. Bakın hemen nasıl çıkıyor nişastası. Bu su artık dupduru olmalı. 4-5 defa daha yıkama işlemine devam ediyorum. Mercimeklerimizi iyice yıkadık. Şimdi tencereme de alıyorum. Aşama aşama videoyu atlamadan, ilerletmeden izlerseniz gerçekten evinizde, lokantalarda bile içtiğiniz çorbadan çok daha lezzetli bir çorba içeceğinizin garantisini veriyorum. Çorbamıza en çok lezzeti verecek olan tabii ki ilikli kemik suyudur. Evde kendi yapmış olduğumuz bir ilikli kemik suyu bu. Tarifini de videolarımda da bulabilir, izleyebilirsiniz ayrıca. Hem kolajen kaynağıdır, hem vücudunuza birçok faydası var kolajenin biliyorsunuz. Mutlaka da mercimek çorbasında da ilikli kemik suyu ya da et suyu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Mercimek çorbasının tadını 10 kat belki de arttırıyor çünkü. İlikli kemik suyu tarifim aşağıdaki videolarımda var. Ölçüsünü de veriyorum. 500 mililitre ilikli kemik suyunu sıcak olarak ilave ediyorum. Şimdi 1.600 mililitrede sıcak suyu ilave ediyorum. Bu 1 litresi önce. Bu da 600 mililitresi. Ölçüleri de zaten açıklamada yine yazacağım. 1 tatlı kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. Şimdi ocağımı da açtım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tenceremin kapağını da kapatıyorum. Mercimeklerimin iyice erimesini bekleyeceğim. Çorbayı kaynatırken üzerinde çıkan köpükler olursa da bembeyaz, onları da mutlaka alıyoruz. Mercimeklerimiz gördüğünüz gibi iyice eridi. İstediğim erime seviyesi de bu zaten. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Evet, çorbamı da blenderdan da geçirdim. Baktınız ki bu aşamada biraz sulu kaldı. Kaynatmaya devam edin. Baktınız ki bu aşamada benimki gibi birazcık koyu kaldı. Ne yapacaksınız? Sıcak suyla istediğiniz kıvama gelene kadar açabilirsiniz. Ne kadar sıcak su koyuyorum burada? 1-1,5 su bardağı kadar ilave etmiş oluyorum. İşte bu kadar basit. Yani koyulaşırsa sıcak suyla açın. Eğer ki istediğiniz koyuluğa gelmediyse, şimdi bakın daha iyi oldu. İstediğiniz koyuluğa gelmediyse de kaynatmaya devam edin. Şimdi istediğim kıvama ben burada geldim. Biraz koyu geldi çünkü bana. İyice erittim çünkü mercimeği.
Çorba yarına beklerse yine ne olur? Koyulaşır. O aşamada yine ertesi güne kalan mercimek çorbanızı sıcak suyla yine açabilirsiniz. Şimdi çorbamızda altın sarısı rengini vermek için bir püf nokta kullanacağım sizlere. Şimdi kaseme çorbamdan önce biraz alıyorum. Çorbamdan aldım. Şimdi ne yapacağım burada? Canlı canlı da sizlere göstermiş olayım. Yarım çay kaşığı zerdeçali ilave edip karıştırıyorum. Zerdeçalın çorbanın lezzetinde herhangi bir etkisi yoktur. Tabi fazla koymamak kaydıyla. Hani ben yarım çay kaşığı koyuyorum çünkü. Fazla abartmıyorum. Sadece renk verir. O amaçla kullanıyorum. Altın sarısı renginde çünkü bir mercimek çorbası elde edeceğim. Bunu iyice çırpıyorum. Şimdi çorbamıza da ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bakın çorbamızın renginin hemen nasıl değiştiğini canlı canlı göreceksiniz. O lokantalarda, esnaf lokantalarında içmiş olduğunuz mercimek çorbasının altın sarısı rengine dönüşecek. Çorbamız rengini artık almaya başladı. Çorbamız ve sosunu da hazırlayalım. Şimdi çorbamızın sosunu da yapacağız. 3 yemek kaşığı tereyağı böyle bir tavama aldım. Erimesini bekleyeceğim. Tereyağımız erirken çorbamızın da bakın bir daha size kıvamını da gösteriyorum. İpeksi bir kıvam oluştu. Şimdi tabağımıza da alayım. İşte bir sunum da yapalım. Bakın çorbamız ne sulu ne koyu, tam istediğim kıvamda. Tabii ki ertesi güne kalınca bu çorba biraz koyulaşır. Mercimeğin özünde bu var. Ne yapacaksınız? Sıcak suyla çorbayı açacaksınız. Kasemize çorbamızı aldık. Şimdi tereyağımız da erisin. Ben de toz biberimle pul biberi de bu arada hazırlayayım. Şimdi yarım çay kaşığı pul biber. Çok fazla koymuyorum. Ama toz biberi bir çay kaşığı da rahatlıkla koyuyorum. Şöyle sallıyorum. Şimdi çorbamızın sosunu dökmeden önce bakın tabakta da kıvamını merak edenler için sizlere göstereyim. Gayet pürüzsüz, kadife gibi bir mercimek çorbamız oldu. Ne sulu ne de çok koyu. Tam kıvamında arkadaşlar bakın. Kaşıkta nasıl durduğuna bakın. Hani bazen videolarda yazıyorlar. Daha önceki mercimek çorbası tariflerimde yok. Çok biraz sulu gibi geldi. Başka bir arkadaşımız işte koyu gibi geldi. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Kadife gibi akıyor. Yani bu ölçüyü tutturabilmek çok çok önemli. Şimdi ne yapacağız? Sosumuzu da dökeceğiz. Şimdi cızır cızır da bir ses gelecek. Bismillah. İşte bu. Nefis mercimek çorbamız artık hazır. Lokantalarda, esnaf lokantalarında içmiş olduğunuz altın sarısı rengindeki mercimek çorbasından bir tık daha güzelini yaptık sizlere. Bu çorbayı da içtiğiniz zaman mercimeğin adeta özünü hissedeceksiniz. Soğuk kış aylarında kış çorbalarından bir tanesidir aslında mercimek çorbası. Hele ki bir de böyle esnaf usulü, lokanta usulü olursa çok daha da lezzetli olur. Çünkü ev usulü mercimek çorbalarında biliyorsunuz havuç, patates, soğan konmakta. Blender'dan çekiliyor ve sebzeli bir mercimek çorbası oluyor aslında o. Tabii ki o da çok güzeldir. Biz de onu tariflerimizde var. Daha önce de yapmıştık zaten. Ama böyle saf mercimek çorbası için mercimeğin böyle özünü hissedeyim diyorsanız da gerçekten bu çorbayı şiddetle size tavsiye ederim.
Daha önceki kanallarımda işte YouTube olsun, Facebook, TikTok, Instagram, Kıvay gibi birçok kanalımda bu mercimek çorbası tarifini zaten defalarca vermiştim. Ve milyonlarca kez izlendi bu tarif arkadaşlar. Ve yüz binlerce de yorum ve beğeni aldı. Her deneyen gerçekten mercimeğin özünü hissettik. Çok lezzetli bir çorba oldu. Bunu belirtti. Zaten Serkan'ın Mutfağı yemek tarifleri kanalımızda çorba tarifleri, et tarifleri, makarna, pilav, ev yemekleri ya da işte uzak doğu yemeklerini sürekli paylaşmaktayız. Kahvaltılık tarifler, tatlı tariflerini sürekli paylaşmaktayız. Bu yüzden Serkan'ın Mutfağı yemek tarifleri kanalımızı ailemize katılın, bizleri takip edin. Takip etmek zaten biliyorsunuz ücretsiz. Videolarımızda birçok anlatımlı, ölçülü, denenmiş tarifleri sizlere paylaşıyoruz. Ölçüleriyle anlatmamızın sebebi, tek tek tarif etmemizin, anlatmamızın sebebi evinizde de yaptığınız zaman bu yemekleri tam kıvamında olsun diye. Çünkü hayatta pahalı. Hani malzemeniz niye boşa gitsin? Zaten bizim kanaldaki yorumlara bakarsanız birçok kadından şunu yazdığını göreceksiniz. İşte 7. tarifimi denedim. Yine çok lezzetli oldu. İşte daha önce işte domates çorbası tarifini denedim. Tavuk suyu çorba tarifinizi denedim. Mükemmel olmuştu. Bunun da öyle olacağını inanıyorum deyip bizi izliyorsunuz. Neyse, sizleri seviyorum. Ailemize katılın. Yeni tarifleri kaçırmayın. Aklınıza takılan sorularda da yorumlara mutlaka yazın. Ama lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı da paylaşmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.